Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz dermatoloji uzmanı, uzman doktor Ege Losol. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun hocam. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. İlk soruyla başlıyorum hocam. Alerjik ilaç reaksiyonları nelerdir? Günlük hayatımızda bizim kullandığımız birçok ilaçlar bağlı birçok reaksiyonlar gelişebilir. Ama bunların en başında gelen şeyler alerjik ilaç reaksiyonlarıdır. Ama şöyle bizim aldığımız bütün ilaçlar alerjik reaksiyon yapmıyor. Şimdi şöyle bir şey, normal şartlarda ilaç reaksiyonu nedir? Bizim günlük hayatımızda bizim bağış sistemin öngörebileceği reaksiyonlardır. Onlara biz ilaç reaksiyonları diyoruz. Ama bir de bizim hayatımızı tehdit eden, daha böyle solunumsal fonksiyonlara etki eden, daha çok böyle bağış sistemimizin öngöremediği reaksiyonlara biz ne yapıyoruz? Alerjik reaksiyonlar diyoruz. Şimdi normal şartlarda bütün aldığımız ilaçların en fazla hedef aldığı organ deridir. Bu yüzden deride gördüğümüz hangi belirtiler olduğunda biz doktorumuza başvurmamız gerekiyor, hangi durumda biz ilacı acilen kesmemiz gerektiğini bilmemiz açısından ilaç reaksiyonlarının ne olduğunu bilmemiz çok önemlidir. Peki en fazla kimlerde görülür bu reaksiyonlar? Şöyle en fazla biz kadın hastalarda bu ilaç reaksiyonları görüyoruz. Çünkü bunun nedeni şu, kadın hastalarımız maalesef biz kadın olarak neyiz? Otoimmünite geliştirmeye çok yatkınız. Bu yüzden en fazla kadın hastalarda ve yetişkin hastalarda daha fazla ilaç reaksiyonlarını görebiliyoruz. Hocam bahsettiniz bunlardan, alerjik reaksiyonlardan da bahsettiniz. Sonuçta bunların belli bir süresi var. Yani bir şey aldığımızda, bir ilaç aldığımızda hemen etki göstermiyor ama belli bir süre sonra göstermeye başlıyor. Bizim bunu vücudumuzda gösterdiğini nasıl anlarız, nasıl ortaya çıkar? Şimdi şöyle bir şey anlatayım. Alerjik reaksiyonlar şimdi şöyle olur. Biz bir ilacı aldık. Belli bir süre bu ilacı vücut tanıması lazım. Tanıdıktan sonra belli bir süre geçtikten sonra bu reaksiyonlar ortaya çıkabiliyor. Eğer kişi çoklu sayıda ilaç alıyorsa, kronik hastalıkları varsa ve de hani direkt sistemik dolaşıma geçecek şekilde işte damar yolundan alıyor olabilir. Kas içinde direkt enjeksiyon yoluyla ilaçları alıyor olabilir. Ve kronik hastalık, karaciğer hastalık, böbrek hastalıkları olabilir. Bu kişilerde ne yapıyor? İlaç reaksiyonu geliştirme açısından risk altındaki insanlardır. Şimdi biz bu ilaçları verdikten sonra kişi mesela örnek veriyorum hemen biz bu ilaç reaksiyonu ikiye ayırmak mümkün. Biz aldığımız anda ortaya hemen çıkıyorsa bu bir anafilaksidir artık. Hayatı tehdit eden ciddi bir durumdur. Hızlı ilerler değil mi? Aynen hızlı ilerler ve vakit kaybetmeden artık doktora başvurmanız gereken bir durumdur. Acil müdahale şart anafilaktik reaksiyonlarda. Geri kalan reaksiyonlarda ne yapıyor? Biz ilacı aldık birkaç saat birkaç gün içinde ortaya çıkıyorsa bu bir nedir? Alerjik erken reaksiyondur. Eğer biz bunu aldıktan sonra günler sonra hatta haftalar sonra ortaya çıkıyorsa bu bir geç tipte reaksiyondur. Şimdi erken reaksiyonlarda biz bu bulguyu nasıl görüyoruz? Genellikle ürtiker, kurdeşen, kabarıklık şeklinde kişi gelebilir. Bazen güneşe hassasiyet şeklinde gelebilir. Bazen işte mesela kas ağrısı şeklinde gelebilir. Bunlar ne yapıyor? Erken tip reaksiyon gibi bizde algılanabilir. Ya da biz değişik tipte döküntülerle biz gelebiliriz. Yani birkaç saatle birkaç hafta içinde biz bunu görebiliyoruz. Ama daha geç dönemlerde tırnak bulguları olabilir. İşte saçlarda bulgular olabilir. Ya da iç organına tutunan işte karaciğer, dalak, kalp, lenf nodlar gibi kalbi bile tutabilecek ciddi reaksiyonlar ortaya çıkabilir. O zaman biz bunlarda geç tipte reaksiyonlar diyoruz. Bazen biz o ilacı o kadar uzun süre kronik şekilde alıyor oluyoruz ki o zaman ne yapıyor? Hatta cilt kanseri dahil bunlarda o şekilde geliyorsa bu da geç tipte reaksiyon olur. Peki biz ne zaman alert duruma düşeceğiz? O bizim için önemli. Eğer bir ilaç aldıktan sonra güneşe hassasiyetiniz başladıysa, herhangi bir eklem ağrınız başladıysa, ağızda, genital bölgede, herhangi bir beklenmeyen yerlerde yeni bir yara ortaya çıktıysa ya da ne olabilir bacak ön yüzlerde eritema nodozum dediğimiz o ceviz büyüklüğünde ağrı şişlikler ortaya çıktıysa ya da ciltte hassasiyet ve acıma hissi ortaya çıkıyorsa vakit kaybetmeden doktora başvurmanız gerekiyor. Bu da bir ciddi alerjik ilaç reaksiyon belirtisi. Ama akut olaylarda genelde kaşıntı kızarıklıkla geliyor akut değil mi hocam? olayda genellikle kaşıntı kızarık şeklinde ve solunumsal fonksiyonlar daha çabuk etkilenir. Ama bizim verdiğimiz şeylerde her zaman akut çıkmıyor burada. Mesela örnek veriyorum penisilin grubu ilaç aldık. Akut hemen çıkamayabiliyor bu. Aldık, ilacı aldık, duyarlandık belli bir gün sonra giderek penisilin dozdaki ilaçı aldıkça belirti verebilir. O zaman ne? Hem akut olarak gelebilir, hem anafilaksi olarak da gelebilir ya da hem geç dönemde de reaksiyon olarak bize gelebilir. Dolayısıyla az önceki saydığım belirti varsa vakit kaybetmeden doktora başvurmanız gerekir. Peki şimdi ilaçları ayıracak olursak hangi grup ilaçlar alerjik ilaç döküntüsü yapar? Şimdi bizim bütün ilaçların genel olarak bir yapma potansiyeli vardır. Şimdi bütün toplumlardan şöyle diyeyim, herkes işte ilaç alerjisi oldu diye bize gelir. Aslında bütün reaksiyonlar ilaç alerjisi değildir. Mesela örnek veriyorum, aspirin alıyoruz, kulak çınlaması. Bu alerjik reaksiyon değildir. Mesela örnek veriyorum, antibiyotik aldık, ishal olduk. Bu ilaç reaksiyonu değildir. Ya da ne olabilir? Hormon tedavisi aldık, su tuttuk, ödem tuttuk. O da ne? Bu da bir ilaç alerjisi değildir. Yani bu ne? Bağış sisteminin beklenen, öngörülen reaksiyon.
Yani bizim normal şartlarda bütün ilacı bir piyasaya sürüldüğü zaman bütün ilaçların %1'de oranda belli bir belirti görmesini biz bekliyoruz. Ama bunun üzerine bütün dünya çapında bütün alınan ilaçlar grubunun içinde %2'sinde ne yapıyor? Ciddi hekim tedavisi gerektiren ciddi alerjik reaksiyon olarak karşımıza gelir. Şimdi bu ilaç reaksiyonlarda ne yaptık? Genellikle en sık yapılan şey penisilin grubu ilaçlar oluyor. Özellikle ağrı kesicileri ve antibiyotik gruplu ilaçların non-steroid grubu ağrı kesicileri daha fazla alerjik reaksiyon yapma potansiyeline sahiptir. Dolayısıyla bu tarz ilaçlar alırken ya da herhangi bir ilaç alırken hekim reçetesi olmadan gelişigüzel ilaç almayı kimseye tavsiye etmiyoruz. Bu da çok karşımıza geliyor Evet, aslında hocam. Yani işte benim komşuma iyi geldi. Evet, işte bunu da ya kullandım sonra ilaç döküntüsü olarak bize geliyor ya da maalesef. bizim başımız ağrıyor, bir Aynen arkadaşımız bir öyle, ilaç aynen veriyor, alıyoruz. öyle. Aslında hocam işte bunu soracağım. Biz her önümüze gelen ilacı bir şekilde alıyoruz Evet. ya da bir öneri alıyoruz. Evet. Bununla ilgili bir tanı testimiz var mı? Ya da ben size gelsem hocam benim hangi grup alerjiye ya da hangi grup ilaçlara alerjim var diye sorduğumda bunu keşfedebilir miyiz? Biz bunu kabaca keşfedebiliyoruz. Genellikle bizim hastalarımız dururken gelip de benim ilaç alerji testi yapalım diye gelmiyor. Çünkü bu hastalarda belli bir öykü oluyor. İşte ben daha önce şu ilacı aldım da şöyle oldu. O zaman bizim için bu öykü çok önemli. Aile öyküsü varsa, daha önce herhangi bir ilaç alıp da ona karşı bir alerjik reaksiyon geliştirdiyse ve hangi dozda, kaç gün kullanımdan sonra ortaya çıktıysa bu bizim için önemli bir ipucudur. Bu şekilde gelen hastalarda biz daha sonraki hayatında, örnek veriyorum, kişi diş tedavisi yaptıracak olabilir, kişi ameliyat olacak olabilir. Onun için alerji vermeyecek uygun ilaçları saptayabilmek için biz bir takım alerji testlerine başvuruyoruz. Hem dermatoloji uzmanı olarak hem alerji immünoloji uzmanlarla beraber biz bu testleri yapabiliyoruz. Yani ortak her iki grubun yaptığı testler var. Burada biz prick to prick dediğimiz test var. Onları yapabiliyoruz. Bazen ilaç karşılaştırma testi yapabiliyoruz. Bazen intradermal deri testi dediğimiz şeyleri yapabiliyoruz. Bazen de yama testi, sırta yapıştırılan testlerin içinde bunları yapıp ayırt etmesini sağlayabiliyoruz. Şimdi biz şöyle bir şey, ilaç reaksiyonu çok farklı bir şekilde gelişiyor. Herkeste aynı belirti görülemeyebilir. Bu yüzden herhangi bir ilaç alırken gelişigüzel ilaç almayı kesinlikle tavsiye etmiyoruz diye bunu söylemiştim. Şimdi ilaç aldıktan sonra bu hastanın ne zaman bu ilaca karşı alerji geliştireceğini ya da ne zaman bu ilacı aldıktan sonra alerji geliştirip de alerjinin tekrar kendiliğinden kaybolacağını biz önceden öngöremiyoruz. Bu yüzden herhangi bir nedenden dolayı ilaç kestikten sonra belli bir süre sonra ilaç alırken mutlaka öncesinden ya dermatoloji uzmanı ya da alerji immünoloji uzmanına mutlaka başvurmak gerekiyor. Çünkü aynı ilaçla beraber hala aynı alerji devam ediyor mu diye biz bunu teyit etmek için az önceki saydığım testleri tekrar yapmak gerekebilir. Peki hastanıza ilaç alerjisi oldu Evet. ve size geldi. Bu ilaç alerjisi tedavisi nasıl olur? Yani süreç nasıl ilerler? Evet. Şimdi basit bir alerjik reaksiyon olduğu durumlarda biz ilk önce başvurduğumuz tedavi yöntemi zaten antihistamin dediğimiz alerji haplarımızdır. Biraz daha şiddetli olduğu olgularda sistemik bağış sistemini baskılayıp aşırı duyarlılık vermesin diye bir sistemik kortizon tedavisi vermek zorunda kalıyoruz. Bu da kişiden kişiye değişir ama bunlardan gelene kadar bizim için en önemli tedavi nedir? Hangi ilaç sorunluysa ilk önce onu kesmektir. Bunu kestikten sonra zaten günler içinde bunun yaralanma ömrü atıldıkça ne yapacak? Alerjik reaksiyonlar zaten giderek kaybolmaya başlar. Bizim şimdiye kadar gördüğümüz alerjik reaksiyonu genellikle ilk alıyor, 4. güne kadar en yüksek orandadır. Sonra 4. günden sonra itibaren yavaş yavaş reaksiyon verme olasılığımız düşmeye başlar. Bu yüzden o yönde 4. güne kadar iyisen genel olarak büyük oranda alerji reaksiyon geliştirmeyebiliriz. Ama bazen çok nadir durumlarda işte az önce anlattığım gibi penisilin grubu ilacı. O an aldım, alerjik reaksiyon geliştirmedim. Aradan yıllar geçti. Tekrar penisilin aldığımda daha önce bağış sistemi bunu tanıdı. Yıllar sonra aldığında tekrar bununla çapraz reaksiyonlar yeni bir alerji geliştirme ihtimali var. Dolayısıyla bütün aldığımız ilaçları mutlaka kontrol edip hangi ilacı ben aldım diye ismine, tipine mutlaka bakmamız lazım hastalarımızın. Böyle bir reaksiyon gelişti, tedavisini düzenledik hocam. Evet. Aslında artık o kadar benzer ilaçlar var ki insanlarda şu oluşuyor, bir ilaç ismi veriyor hocam benim buna alerjim var diyor ama o isminle aynı içerikli başka bir ton ilaç var. Hepsinden uzak durmak gerekiyor. Kesinlikle öyle. Şimdi özellikle dediğiniz bizim gibi... bu tedavi protokolünden sonra dikkat etmemiz gereken şey ne? Şimdi mutlaka dikkat etmemiz gereken birinci şey şu. O etken madde neyse, etken madde olması şart değil, ismi doğru yazıp yanında getirmesi lazım. Bütün muayenelerde gittiği hekimlere ya da herhangi bir yerden ilaç alacaksa ya da eczaneden de alacak olabilir. Mutlaka benim bu ilaca karşı alerjim var diye mutlaka yazılı olarak yanında bulundurması gerekir. Çünkü az önce söylediğiniz gibi aynı etken maddede ama farklı firmaların farklı isimde ilaçlar olabiliyor. Özellikle non-steroid grubu ilaçlar. Bunlar birçok nedeni var, birçok isimde var, birçok farklı formlarda var. Dolayısıyla herhangi bir gruptan alerji geliştirdiyse gene o gruptan alerji gelişme ihtimalinin çok yüksek.
Bu yüzden mutlaka bunu her hekime gittiğinde yanında bulundurması lazım. Ve gelişigüzel ilaç almıyoruz ve kafanıza göre ilacı alıp ya da ilacı kesmiyoruz. Dolayısıyla biz bir ilacı verdikten sonra kişi mesela alıyor, ishal oldu, bana ilaç yan etki yaptı diye hemen kesiyor. Sonra hemen peşine başka bir tane ilaç alıyor. Ama bu aslında ne? Bir önceki aldığı ilaç da aynı ilaç. Ama isim farklı olduğu için bu farklı ilaç diye alıyor ve bu sefer ne yapıyor? İlaç reaksiyonu giderek arttırıyor. Ne kadar çok çoklu ilaç kullanırsa, ne kadar çok bağış sistemin düşüyorsa, ne kadar çok kronik hastalığın varsa ilaç reaksiyon geliştirme ihtimalinin her zaman daha yüksektir. Çok teşekkürler değerli Çok bilginiz teşekkür için. ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Yanınıza sağlık. 8'de Sağlık'ta bugün değerli konuğumuz dermatoloji uzmanı Doktor Egil Osoy ile çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.